Bu videoda Illuminati adıyla bilinen gizli topluluğun kökenlerine ve tarih boyunca bıraktığı izlere derinlemesine bir yolculuk yapacağız. Illuminati sadece tarihsel bir olay mı yoksa bugün bile etkili olan gizli bir organizasyon mu? Bunun cevabını ararken ortaya çıkan komplo teorilerini, popüler kültüre etkilerini ve efsaneleri de inceleyeceğiz. Hazır mısınız? Hadi başlayalım. Illuminati, 1 Mayıs 1776'da Adam Weishaupt adında bir hukuk profesörü tarafından Bavyera'da kuruldu. Weishaupt, o dönemin kilise ve monarşi baskısı altında ezilen bireylerin özgürleşmesi ve akıl yoluyla gerçeği arayabilmesi için bir hareket başlatmayı amaçlıyordu. Bu bağlamda Illuminati, dönemin entelektüel çevrelerini bir araya getirerek hem bireysel hem de toplumsal özgürleşmenin bir yolu olarak ortaya çıktı. O dönemde Avrupa, aydınlanma çağının etkisi altındaydı. Bilimsel gelişmeler ve özgür düşünce yayılmaya başlamış, ancak geleneksel otoriteler bu yeni fikirleri tehdit olarak görmüştü. Weishaupt bu baskılara karşı koyacak bir entelektüel dayanışma hareketi oluşturmayı amaçlıyordu. Ona göre bireyler özgür düşünceye dayalı bir yapıda aydınlanabilir ve bu ışığı topluma yayabilirdi. Weishaupt, Illuminati'yi tasarlarken Mason loncalarından ilham aldı. Masonik ritüeller ve hiyerarşik yapıyı benimseyen örgüt, aydınlanma kavramını bir misyon olarak üyelerine yükledi. Illuminati, katılımcıların entelektüel gelişimlerini desteklemek ve toplumu etkilemek için organize bir şekilde çalışıyordu. Weishaupt'un oluşturduğu sistemde üyeler belirli seviyelerde ilerliyordu. Yeni katılan üyeler temel bilgileri öğrenir ve gruba alışmaya çalışırdı. Bu seviyedeki üyeler entelektüel gelişimlerini derinleştirerek topluluğun çekirdek fikirlerini benimsemeye başlardı. En yüksek seviyeye ulaşan üyeler hem öğretmen hem de lider konumundaydı. Bu yapı örgüt içinde bilgi ve deneyimin adım adım aktarılmasını sağlıyordu. Hiyerarşik sistem bir yandan gizliliği korurken diğer yandan üst düzey üyelerin alt düzeyleri kontrol etmesine imkan tanıyordu. Kuruluşunun ilk yıllarında Illuminati sadece küçük bir entelektüel çevrede biliniyordu. Ancak akademisyenler, hukukçular ve düşünürlerin desteğiyle üye sayısı hızla arttı. Weishaupt'un fikirleri genç ve özgürlük yanlısı bireyler tarafından büyük bir ilgi gördü. Birkaç yıl içinde Illuminati'nin etkisi Almanya'nın ötesine geçti ve Avrupa'nın farklı bölgelerine ulaştı. Özellikle entelektüel ve politik reform hareketleriyle ilgilenen bireyler örgütün hedeflerine sempati duyuyordu. Bu durum örgütün hızla genişlemesi ve yeni fikirlerin yayılmasına katkı sağladı. Illuminati'nin kullandığı semboller arasında baykuş figürü öne çıkıyordu. Baykuş, bilgeliği ve gizemi temsil ediyordu. Bu sembol, örgütün aydınlanma misyonunu yansıtıyor ve üyelere bu misyonu hatırlatıyordu. Ayrıca baykuşun gece aktif olması, Illuminati'nin gizlilik prensibiyle de özdeşleştiriliyordu. Illuminati'nin doğuşu 18. yüzyıl Avrupa'sının politik, dini ve sosyal ortamının bir ürünüydü. Illuminati'nin etkisi yayılma hızıyla orantılı olarak o dönemin güç odakları tarafından bir tehdit olarak algılanmaya başlandı. Katolik kilisesi ve monarşik sistem örgütün fikirlerinin toplumsal düzeni bozabileceği ve geleneksel otoriteleri zayıflatabileceği endişesiyle harekete geçti. Bu endişeler Illuminati'nin sonunu hazırlayan olayların başlangıcı oldu. 1784 yılında Bavyera hükümeti tüm gizli cemiyetleri yasaklayan bir kararname yayınladı. Bu kararname Illuminati'yi doğrudan hedef almasa da topluluğun faaliyetlerini derinden etkiledi. Gizlilik içinde hareket eden bir yapı olarak Illuminati'nin üye, toplantıları ve iletişim kanalları ciddi bir takibata uğradı. İzleyen yıllarda baskı daha da arttı. 1785 yılında Illuminati'nin liderlerine yönelik toplu tutuklamalar başladı. Grubun önde gelen isimleri sorguya çekildi ve çok sayıda belgeye el konuldu. Bu belgeler Illuminati'nin faaliyetlerini ve yapısını ortaya çıkararak topluluğun sonunu getiren yasal dayanakları sağladı. Adam Weishaupt bu baskılardan kaçınmak için Bavyera'yı terk etmek zorunda kaldı. Ömrünün geri kalanını sürgün hayatı yaşayarak geçirdi. Ancak Weishaupt, Illuminati'nin tamamen ortadan kalkmadığına ve fikirlerinin yaşamaya devam ettiğine inanıyordu. Sürgün yıllarında yazıları ve mektupları aracılığıyla bu fikirleri yaymaya devam etti. Weishaupt'un kaçışı topluluğun liderlik yapısını zayıflatmış olsa da Illuminati'nin ideolojik mirası özellikle Avrupa'nın entelektüel çevrelerinde varlığını sürdürdü.
1785 yılındaki resmi dağılma, Illuminati'nin tarih sahnesinden tamamen silindiği anlamına gelmiyordu. Grubun yapısal modelinden ve öğretilerinden esinlenen başka topluluklar ortaya çıktı. Örneğin aydınlanma çağının ilerici fikirlerini benimseyen ve monarşik düzene karşı duran farklı entelektüel gruplar, Illuminati'nin hiyerarşik organizasyon modelini kendi yapılarına uyarladı. Ayrıca gizlilik ve sembolizm esaslarını kullanan Mason loncaları gibi örgütler bu fikirlerden etkilenerek benzer yöntemlerle üyelerini eğitti ve toplumsal etkilerini artırmaya çalıştı. Örneğin Fransız devrimi sırasında Illuminati fikirleri ve örgütlenme modelleri farklı gruplar tarafından benimsenmiş olabilir. Devrimci liderlerden bazıları Weishaupt'un öğretilerine yakın düşünceler taşıyan metinlerden etkilenmiş ya da bu fikirlerin esin verdiği hiyerarşik yapıları benimsemiş olabilir. Ayrıca devrimin ideolojik altyapısını hazırlayan bazı entelektüellerin Illuminati'nin benimsediği özgürlük, eşitlik ve akılcılık ilkelerine paralel görüşler savunduğu da öne sürülmektedir. Özellikle gizlilik ve sembollerle çalışan devrimci hücreler Illuminati'nin organizasyon modeline benzer şekilde hareket etmiş olabilir. Bu durum Illuminati'nin doğrudan varlığı sona erse de bir fikir olarak yaşamaya devam ettiği fikrini güçlendirdi. Tarihçiler Illuminati'nin gerçek bir tehdit oluşturduğuna dair somut kanıtlar bulamamış olsalar da gizli yapısı ve fikirleri dönemin otoriteleri tarafından tehlikeli olarak algılandı. Bu algı topluluğun hem kapatılmasına hem de bir efsane haline gelmesine yol açtı. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren Illuminati hakkındaki komplo teorileri ve efsaneler topluluğun gerçek etkilerinden çok daha büyük bir anlatı oluşturdu. Illuminati'nin 18. yüzyılın sonunda resmi olarak dağıtılması onun tarihten silindiği anlamına gelmedi. Aksine örgütün gizemli yapısı kapanışının ardından daha da büyük bir merak uyandırdı ve zamanla birçok komplo teorisinin temel taşı haline geldi. İnsanların bilinmeyene olan ilgisi ve karmaşık olaylara basit açıklamalar arayışı Illuminati'nin efsaneleşmesine zemin hazırladı. Fransız devrimi Illuminati hakkında ortaya atılan komplo teorilerinin başlangıç noktalarından biri oldu. 1797 yılında Fransız yazar Auguste Barruel ve İskoç bilim insanı John Robinson yayınladıkları eserlerde Illuminati'nin Fransız devrimini kışkırtan ve yönlendiren bir güç olduğunu öne sürdüler. Barruel, devrimi eski düzeni yıkmak ve yeni bir dünya düzeni kurmak amacı taşıyan gizli bir planın parçası olarak tanımladı. Robinson ise Illuminati'nin Avrupa'daki monarşileri devirmek için örgütlendiğini iddia etti. Bu eserler özellikle muhafazakar çevrelerde geniş yankı uyandırdı ve Illuminati'nin bir arka plan gücü olarak algılanmasına yol açtı. Barruel ve Robinson'ın yazıları Illuminati'nin tarihten çok mitolojiye dönüşmesini sağlayan ilk adımlardan biriydi. Amerika'nın bağımsızlık sürecinde kullanılan her şeyi gören göz sembolü de Illuminati ile ilişkilendirildi. Bazı teorisyenler bu sembolün Amerikan kuruluş belgelerinde yer almasını Illuminati'nin yeni bir dünya düzeni inşa etme planlarının bir parçası olarak değerlendirdi. Bu tür teoriler özellikle Amerika'nın hızlı yükselişi ve küresel etkisi düşünüldüğünde daha da fazla ilgi çekti. 19. yüzyılda Illuminati'nin etkisi Napolyon savaşları gibi olaylarla ilişkilendirilmeye başlandı. Napolyon'un Avrupa'daki monarşileri zayıflatması ve yeni bir düzen kurma çabası bazı çevreler tarafından Illuminati'nin planlarıyla bağdaştırıldı. 20. yüzyılda ise komplo teorileri daha küresel bir nitelik kazandı. Büyük Buhran, İki Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş gibi olaylar Illuminati'nin dünya siyasetini ve ekonomisini manipüle ettiği iddialarını güçlendirdi. Bu dönemde bankacılık sistemi, uluslararası ticaret ve hatta bilimsel gelişmeler Illuminati'nin kontrol mekanizmaları olarak değerlendirildi. Komplo teorileri Illuminati'yi gerçek bir örgüt olmaktan çıkarıp sembolik bir güç haline dönüştürdü. Modern toplumların karmaşıklığı karşısında basit ve açıklayıcı hikayelere duyulan ihtiyaç, bu teorilerin geniş kitleler tarafından benimsenmesini sağladı. Illuminati artık yalnızca tarihsel bir örgüt değil, aynı zamanda toplumsal korkuların ve gizemlerin bir simgesi haline gelmişti.
Günümüzde Illuminati sadece tarihsel bir örgüt olmaktan çok daha fazlası haline gelmiştir. Popüler kültürde, özellikle müzik, film, televizyon ve sosyal medya gibi alanlarda Illuminati sembolizmi ve fikirleri sıkça karşımıza çıkmaktadır. Birçok sanatçı ve yapımcı Illuminati'yi sembolik bir güç, gizemli bir organizasyon ya da toplumsal düzeni yöneten bir arka planda güç olarak tasvir eder. Bu durum hem eski komple teorilerinin yeniden canlanmasına hem de modern toplumu etkileyen güçlü bir kültürel figürün oluşmasına yol açmıştır. Illuminati'nin popüler kültürdeki en belirgin izleri müzik endüstrisinde görülebilir. Birçok ünlü sanatçı müzik videolarında Illuminati ile ilişkilendirilen semboller kullanmaktadır. Her şeyi gören göz, piramit, baykuş, üçgenler gibi semboller bu sanatçılar tarafından sıkça yer verilen motiflerdir. Bu sembolizm bazen bilerek, bazen de bilinçsizce popüler kültüre entegre edilmiştir. Jay-Z, Beyoncé, Rihanna, Katy Perry gibi ünlü isimler sıklıkla Illuminati ile ilişkilendirilen kişiler olarak öne çıkmaktadır. Örneğin Jay-Z müzik videolarında sıkça yer verdiği piramit sembolü ve Beyoncé'un şarkılarında kullandığı Queen Bee ünvanı komple teorisyenleri tarafından Illuminati ile bağlantılı olarak yorumlanmıştır. Hatta bazıları bu sanatçıların tüm kariyerlerinin gizli bir dünya düzenine hizmet etmek amacıyla şekillendirildiğini iddia etmektedir. Hollywood, Illuminati'nin popüler kültürdeki en güçlü yayılma alanlarından biridir. Sinema ve televizyon Illuminati'yi genellikle karanlık, gizemli ve manipülatif bir güç olarak tasvir eder. Filmler ve diziler genellikle bu örgütü dünyayı kontrol eden, arka planda etkin olan bir güç olarak gösterir. Da Vinci şifresi, melekler ve şeytanlar gibi yapımlar Illuminati'yi hem gizemli hem de tehlikeli bir örgüt olarak ön plana çıkarırken, onların manipülasyonları ve etkileri üzerinden kurgulanan senaryoları izleyicileri cezbetmektedir. Bununla birlikte The Matrix, Eyes Wide Shut gibi filmlerde Illuminati veya benzeri gizli güçleri anlatan sembolist ve felsefi alt metinlere sahip yapımlar olarak dikkat çeker. Hollywood'un bu şekilde Illuminati'yi kullanması, örgütle ilgili efsanelerin ve komple teorilerinin halk arasında daha da yayılmasına yol açmıştır. Sosyal medya, modern komple teorilerinin hızla yayıldığı ve daha fazla kişiye ulaşabileceği bir platform haline gelmiştir. TikTok, YouTube ve Instagram gibi platformlar, Illuminati ile ilgili videolar, paylaşımlar ve tartışmalarla doludur. Kullanıcılar şarkı sözlerinde, video kliplerinde veya ünlülerin sosyal medya paylaşımlarında Illuminati sembollerini ve mesajlarını aramaktadırlar. Illuminati hakkındaki komple teorileri bazen sosyal medyada viral haline gelir. Örneğin bir müzik videosunda yer alan piramit simgesi ya da bir ünlünün yaptığı bir hareket komplo teorisyenlerinin dikkatini çeker ve bunun bir gizli mesaj olduğuna dair iddialar ortaya atılır. Bu paylaşımlar takipçiler tarafından hızla yayılarak geniş kitlelere ulaşır ve sonuçta Illuminati'nin pop kültürdeki etkisi pekiştirilir. Bundan daha ilginç olan bir başka konuysa ünlü markaların logolarında ve sembollerinde Illuminati ile ilişkilendirilen unsurların bulunmasıdır. Örneğin Apple'ın ısırılmış elma logosu bazılarına göre Illuminati'nin sembolizmine bir gönderme yapmaktadır. Starbucks'ın deniz kızı logosu da benzer şekilde komplo teorisyenleri tarafından gizli mesajlar içerdiği düşünülen bir sembol olarak görülmektedir. Bazı teorisyenler bu sembollerin markaların stratejik bir parçası olarak tasarlandığını öne sürerler. Onlara göre markalar bu semboller aracılığıyla toplumsal bilinçaltını etkileyerek Illuminati'nin küresel kontrolünü sağlamaktadır. Bu tür teoriler markaların kültürel etkisinin ve küresel yayılmasının gizli bir güç tarafından yönlendirildiği fikrini besler. Illuminati'nin modern kültürdeki etkisi sadece sembollerle sınırlı değildir. Komplo teorileri örgütün günümüzdeki varlığına dair daha büyük iddialara da yer verir. Bazı teorisyenler Illuminati'nin dünya üzerindeki ekonomik ve siyasi yapıları kontrol ettiğini savunurlar. Örgütün hükümetleri, finansal kurumları, büyük teknoloji şirketlerini ve hatta bilimsel kuruluşları gizli bir şekilde yönettiğine inanılır. Bununla birlikte Illuminati'nin bugünkü gücünün en güçlü tezahürü medya ve eğlence endüstrisi üzerindeki etkisidir. Teorisyenler bu tür sektörlerin halkı manipüle etmek, toplumsal düzeni değiştirmek ve bilinçaltını etkilemek için kullanıldığını öne sürerler. Illuminati'nin sembolizmini modern popüler kültürde görmek çoğu zaman bunun sadece bir tesadüf değil, küresel bir planın parçası olduğu iddialarını körükler.
Illuminati'nin gerçekten var olup olmadığı hala tartışılan bir konu. Tarihsel olarak Bavyera Illuminati'sinin 1785 yılında dağıtıldığı belgelenmiştir. Ancak bu örgütün tamamen yok olduğu anlamına gelmez. Weishaupt'un fikirlerinin ve topluluğun organizasyon yapısının gizli topluluklar tarafından bir şablon olarak kullanıldığına dair görüşler vardır. Komplo teorisyenleri Illuminati'nin günümüzde farklı şekillerde varlığını sürdürdüğünü öne sürüyor. Bu iddialara göre örgüt dünya üzerindeki ekonomik ve siyasi sistemleri kontrol eden gizli bir el olarak çalışmaya devam ediyor. Özellikle uluslararası finans kuruluşları, büyük teknoloji şirketleri ve hükümetler üzerindeki etkisi sıklıkla vurgulanıyor. Illuminati'nin etkili olduğu düşünülen alanlar arasında medya, finans sektörü, teknoloji ve hatta bilim bulunuyor. Örneğin bazı iddialara göre NASA'nın projeleri, Elon Musk'ın Mars misyonları ve CERN gibi bilimsel araştırma kuruluşları Illuminati'nin küresel düzen planlarının bir parçası olarak yorumlanıyor. Bu tür projeler insanlığın kontrolünü ele almak ve teknolojiyi bir araç olarak kullanmak için planlanmış stratejik adımlar olarak görülüyor. Popüler teorilerden biri Hollywood'un Illuminati tarafından kontrol edildiği yönündedir. Pek çok ünlü aktör ve müzisyenin bu örgütün propagandasını yapan gizli üyeler olduğu iddia edilir. Filmlerde ve müzik videolarında kullanılan semboller mesajların kitlelere aktarılması için bir araç olarak tanımlanır. Diğer yandan birçok akademisyen ve tarihçi bu iddiaların tamamen hayal ürünü olduğunu savunuyor. Onlara göre Illuminati hakkındaki söylentiler insanların bilinmeyene olan korkusundan ve hayal gücünden kaynaklanıyor. Ayrıca modern toplumlarda komploların yayılmasının psikolojik bir rahatlama sağladığı, karmaşık olaylara basit açıklamalar getirdiği vurgulanıyor. Illuminati'nin gerçekte var olmasından çok onun etrafında yaratılan efsane ve mitolojinin insanlar üzerindeki etkisi daha dikkat çekicidir. Bu tür hikayeler toplumun hayal gücünü tetikleyen güçlü anlatılardır. Ayrıca bu efsanelerin internet çağında yeniden şekillendiği ve sosyal medya platformlarında viral hale geldiği görülmektedir. Teorisyenlerin videoları ve forumlar bu mitolojinin sürekli olarak genişlemesine katkı sağlar. Son olarak günümüzde Illuminati'nin adının sıkça anılmasının tarihsel gerçeklerden ziyade modern bir gizem arayışı ile ilgili olduğu söylenebilir. İnsanlar karmaşık dünyayı anlamlandırmak için basit ama ilginç hikayelere ihtiyaç duyar. Illuminati ise bu hikayeler arasında en dikkat çekici olanlardan biridir. Sonuç olarak Illuminati gerçek olsun ya da olmasın tarih ve kültür üzerindeki etkisi inkar edilemez. Bu video boyunca topluluğun kökenleri, tarihsel etkilerini ve bugünün popüler kültüründeki yerini inceledik. Sizce Illuminati sadece bir efsane mi yoksa gerçekten dünyayı etkileyen bir güç mü? Yorumlarınızı bizimle paylaşın ve bu tartışmaya katılın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki videoda hangi tarihi olayı ele almamı istediğinizde yazabilirsiniz.